Herkese selamlar, hoş geldiniz. Uzaktan gelenler, Hindistan'dan gelenler, Fransa'dan gelenler, komşumuzdan gelenler. Bilişimciler bazen asosyal oluyorlar. Ben yazılımcı değilim, network tarafındayım. Haliyle topluluğa konuşma pratiğim olmadığı için oturarak konuşacağım. Biraz rahat hissetmek için. Kusura bakmazsanız. Önce küçük bir anekdotla başlamak istiyorum. Ali Rıza Bey, mikrofon kullanabilir misiniz? Tamam. Çeviri için. Küçük bir anekdotla başlamak istiyorum. Lisede öğretmenimiz bize verdiği ödevleri yapmadığımız için bir örnek vermişti. Özet çıkartmak üzerine. Bir genç sevdiğine mektup yazmış. 15 sayfa ve bize sordu, sonra ne yapmış dedi. Biz tabii cevap veremedik. Özet çıkartmış arkadaşlar, özet dedi. Ben de yazdım, çizdim bir şeyler. Sonra özet çıkarttım, bir daha özet çıkarttım ama her defasında konuşmak istediklerim değişti. Ben 89'da üniversitenin matematik bölümüne girdim. 93'te bitirdik ve 90'dan beri Abdülkadir Harmancı diye bir arkadaş var. Yordam'ın kalbi diyebileceğim. Onunla tanışıklığımız vardı. O dönemlerde Hasan Duman zannediyorum bir kütüphaneci uzman. Onunla Fox Pro'da veyahut Visual Fox Pro'da bir yazılım geliştiriyordu kendisi. Ben üniversite bittikten sonra başka firmalarda çalıştım. Sonra onunla yollarımız yine kesişti. İslam Araştırmaları Merkezi'nde 44 cilt artı 2 ek cilt olmak üzere 46 cilt ansiklopedi çıkaran bir kurumdu burası. Başlangıçta böyle başlamıştı. Kadir abi de orada çalışıyordu. Ve bu kütüphane programını orada devam ettirmek isteyince oradaki kütüphane müdürümüz bırakalım bu Fox Pro'yu, biz FileMaker'da yapalım demiş. Kendisi o vakte kadar da zannediyorum FileMaker'ın versiyon 3 veyahut 4'te tez database'i için bir program geliştirmişti. Kadir abi bu Yordam diye üniversitelere, Cumhurbaşkanlığına verdiği, kullanıma sunduğu programı bizim orada geliştirmeye başladı. Kendisi bu program kemale ermeden ayrılmış olsa da onun verdiği startla biz bugüne kadar o program üzerinde geliştirmeler yaparak programı olgunlaştırdık. Bizim işimizi fazlasıyla, hatta üniversitelerdeki kullanılan uygulamalardan çok daha iyi haliyle kullanıyor olmuştuk. Atıyorum, kütüphaneye yapılan bağışlar var, mükerrer kayıtlar var. Bunlar için bir uygulama geliştirdik. Anadolu'daki, Taşra'daki, üniversitedeki kütüphaneler oralardan gelip kitap seçiyordu. Onların listesi hazırlanıyordu ve onlar raporlanıp oralara gönderiliyordu. Bu başka yerlerde yoktu. Bizde FileMaker üzerine çalışacak kimse kalmayınca Yordam'a tekrar geri dönelim dedik. Yine FileMaker üzerinde yapılmış bir uygulama nasıl olsa kolay adapte olur dedik. Ve ona geçtik şu anda. Yine öyle devam ediyoruz. Fakat bu kütüphane programı yapılmaya başlandıktan sonra bizim kurumun her yerinde FileMaker'da program geliştirmemiz istendi. Ansiklopedinin madde takibi, sipariş edilen maddelerin takibi, yazışmaların takibi, muhasebe bile gelip ya bizim böyle bir problemimiz var,
muhasebe uygulamasından bu programın raporu, bu şekilde bir rapor alamıyoruz. Bunu FileMaker'da alabilir miyiz? Evet, alabiliriz. Hemen oraya da bir adaptasyon. Yazışmalar, teşekkür yazıları, mail bilgilendirmeleri tamamı FileMaker üzerinden yapılmaya başlandı. Biz FileMaker'e bağımlı hale geldik. Hala da yordama geçmiş olmamıza rağmen müthiş bir direnç var. İnsanlar kullandıkları programları bırakmıyorlar. Kendileri devam ediyorlar. Yeni geliştirmeye çalışıyorlar. Yeni ihtiyaçlarına göre yazılımlar geliştiren arkadaşlar var. Kurumda 10-15 tane kişi bu konularda okur yazar olmamasına rağmen bu konuda FileMaker ile ilgili küçücük programlar, kendi işlerini kolaylaştıracak programlar yapıyorlar. Benim bu süreçte gözlemlediğim şöyle bir şey var. Kuruma staj için gelen yahut çalışmak için gelen arkadaşlar, üniversitenin ilgili bölümlerden mezun olup gelen arkadaşların FileMaker'dan haber olmayanlar vardı. Hatta benim tanıştıklarım, muhatap olduklarımdan haber olan yoktu. Biz de muhatap oldular. Bunun için üniversitelerde bu FileMaker konusunda bilemiyorum, bir tanıştırılmaları lazım ilgili bölümlerin zannımca. Nasıl yapılır, ne olur bilmem. Ben FileMaker'ı sadece araç olarak kullanıyorum. Bazı logların analizi için FileMaker'a import edip oradan kendimce raporlar çıkartıyorum. İşte CM'in yapmadığı şeyleri FileMaker'da yapıyorum. Çok biraz önce Osman Bey dedi, esasında aklıma şeyi getirdi. Tembellerin çok seveceği bir program aslında. Oturup 6 ay, 1 sene program geliştirmeye uğraşıp ortaya bir şeyler koymak bir tarafa, atıyorum 2-3 saatte işini görecek, hemencecik bir raporlama yapmak istediğin, raporunu almak istediğin bir şey için bir şeyler geliştirebiliyorsun. Benim gördüğüm bunlar. Esasında burada benim konuşmamam gerekirdi. Belki Abdülkadir Armancı konuşsa daha iyi olurdu. Çünkü ben biraz onun yaptığı işleri anlatmış oluyorum ama bizim kurumda FileMaker'ın neler yaptığını anlatayım diye Elif Hanım beni buraya çağırdı ama gördüğünüz gibi o kadar diye anlatamıyorum. Yani teşekkür ederim. Şimdi ben de o kadar alışmışım ki dışarıda bazı projeler üretiyorum. QNAP üzerine benim çalıştığım, danışmanlık hizmeti verdiğim bağımsız denetim firmaları var. Yeminli mali müşavirler var. Onların bir problemi olduğu zaman bunu FileMaker'da çok çabuk, hızlıca yapılabileceğini hemen ben biliyorum. Ama FileMaker'da bu çözümü yapacak insan bulamıyorum bazen. Kadir abiye ricacı oldum bir keresinde. O da ne oldu? Yarıda kaldı galiba. İlk günü bilmiyorum. O da çok çabucak geliştirdi esasında. İnsanlar onun üzerine eğilip, değerlendirip tamam biz bunu alalım, yapalım demediler ama yine benim öngörümde haklı çıktım. Çok hızlı bir şekilde onların isteklerine uygun bir yazılım ve arayüz yaptım. Sonra FileMaker diğer database'lere göre biraz, yani çok paket. Tam benim aradığım, arzu ettiğim şeyler. Bir dünya ek tool'lara ihtiyaç duymuyor. Çabucak kuruyorsunuz. Atıyorum 10 dakikada var olan bir makinenin üzerine hemen FileMaker server'ı kurup, client'ları kurup çok çabuk çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Ama bir SQL'de, başka bir PostgreSQL'de bir dünya ayarlar, konfigürasyonlar gerekiyor. Bilemiyorum, bu manada FileMaker harika bir uygulama. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Benden bu kadar.